kumasını kendi elleriyle konağa alması emredilen bir kadın, onca yıllık yuvasının bir gecede elinden alınacağını sanıyordu. Ama kayınpederinin yıllar önce sakladığı o büyük sırrı kimse bilmiyordu. Evden kovulması beklenen sığıntı gelin, konağın asıl sahibi olarak geri dönmüştü. Fakat kibrinden yanına varılmayan Asiye'nin son bir hamlesi daha vardı. İlahi adalet, sabredenlerin en büyük mükafatıdır. Hazırsanız, kuma diye üzerine getirilen kadın, sabırlı gelinin ilahi adaleti hikayesine başlıyorum. Zehra, konağın geniş taş avlusunda dizlerinin üzerine çökmüş, kışlık buğdayları büyük bakır tepsilere seriyordu. Elleri yılların emeğiyle nasırlaşmış olsa da, yüzünde yuvasına duyduğu derin sevginin huzuru vardı. Güneş tepeden vururken, alnından süzülen terleri tülbendinin ucuyla sildi ve derin bir nefes alarak gökyüzüne baktı. Ahşap balkonda oturan kayınvalidesi Cemile Hanım, elindeki kehribar tesbihi usulca çekerken avludaki gelinini izliyordu. Yaşlı kadının yüzünde alışılmışın dışında suçlulukla karışık sert bir ifade hakimdi. Gözlerini Zehra'dan kaçırarak yutkundu ve bakışlarını konağın ağır demir sürgülü dış kapısına doğru çevirdi. O sırada avlunun büyük ahşap kapısı gürültüyle aralandı. Zehra, kocasının çarşıdan erken döndüğünü düşünerek yüzünde samimi bir tebessümle usulca ayağa kalktı. Kocası Kadir, omuzları gergin ve yüzü asık bir şekilde avludan içeri adımını attı. Ancak gözleri yıllardır kahrını çeken karısına bakmaktan inatla kaçınıyordu. Kadir'in hemen arkasından, üzerinde gösterişli ve parlak kumaşlardan dikilmiş elbiseler olan genç bir kadın avluya adım attı. Kadının elinde ağır deri bir bavul vardı ve etrafı süzerken dudaklarının kenarında kibirli, alaycı bir tebessüm belirmişti. Konağın büyüklüğünü incelerken Zehra'ya adeta bir yabancıya, hatta bir hizmetçiye bakar gibi üstten bakıyordu. Zehra'nın elleri aniden titremeye başladı. Dizlerinin bağı çözülür gibi oldu ve elinde tuttuğu küçük bakır tas büyük bir çınlamayla taş zemine düştü. Yankılanan sese rağmen avluya ölümcül bir sessizlik çökerken Zehra sadece kocası Kadir'in gözlerinin içine bakıyor, ondan bu kabusu bitirecek bir açıklama bekliyordu. Kadir, karısının o yıkılmış ve çaresiz bakışlarına karşılık vermeden boğazını temizledi ve genç kadına dönüp elindeki bavulu aldı. "Burası artık senin de evin Asiye, geç içeri," dediğinde Zehra'nın yıllardır tırnaklarıyla kurduğu o sıcak yuva taş avlunun ortasında sessizce üzerine yıkılmıştı. Zehra, duyduğu bu zehir gibi sözlerin yankısıyla olduğu yerde taş kesilmişti. Gözleri, yıllarını uğruna harcadığı kocası, Kadir ile kibrinden ödün vermeyen Asiye arasında çaresizce gidip geliyordu. Nefes alamadığını hissetti. Sanki konağın o heybetli yüksek taş duvarları üzerine yıkılıyor, göğsünü amansız bir mengene gibi sıkıyordu. Yere düşen bakır tasın içinden etrafa saçılan kışlık buğday tanelerine bakarken, kendi emeğinin ve hayatının da tıpkı bu taneler gibi darmadağın edildiğini anladı. Balkonda olanları sessizce izleyen Cemile Hanım, ağır adımlarla gıcırdayan ahşap merdivenlerden geniş havluya inmeye başladı. Elindeki kehribar tesbihin her çekişte çıkardığı şıkırtı, avluya çöken o ölümcül ve ağır sessizliği bölen tek sesti. Yaşlı kadın, yıllardır her hizmetine koşan gelini, Zehra'nın perişan haline kısa bir an acıyarak baktı. Ancak sonra başını gururla dikleştirip oğlunun yanına, yeni gelini Asiye'nin tam karşısına geçti. Asiye, Cemile Hanım'ın avluya inmesini fırsat bilerek elindeki o ağır, tokalı deri bavulu taş zemine tok bir sesle bıraktı. Üzerindeki parlak kumaşlı elbisesini elleriyle düzelterek konağın etrafına, yüksek duvarlara ve oymalı ahşap kapılara bakarken gözlerinde hırslı bir parıltı belirdi.
Sanki buraya sığıntı bir kuma olarak değil de konağın asıl ve yegane hanımı olarak gelmiş gibi omuzlarını gerdi. Dudaklarında o sinir bozucu tebessümle Zehra'ya doğru bilerek bir adım attı. Bana buraları gezdirecek, üstümü değiştireceğim odamı gösterecek biri yok mu diye sordu Asiye, sesindeki emredici ve küstah ton avlunun her köşesinde yankılandı. Bu sözler doğrudan doğruya sessizce bekleyen Zehra'yı hedef alıyordu. Onu evin hanımı sıfatından sıyırıp sıradan bir hizmetçi seviyesine düşürmek niyetindeydi. Zehra'nın titreyen dudakları aralandı ama boğazına düğümlenen o koca hıçkırık yüzünden tek bir kelime dahi edemedi. Kadir, iki kadının arasındaki bu soğuk ve keskin gerilime daha fazla dayanamayarak suçluluk hissiyle araya girdi. Bakışlarını yine karısı Zehra'dan köşe bucak kaçırarak yutkundu ve "Zehra, hadi durma öyle. Yukarıdaki büyük misafir odasını Asiye için temizle ve hazırla," dedi. Kocasının titreyen sesiyle verdiği bu emir, Zehra'nın kalbine saplanan paslı bir hançer gibiydi. Ondan sadece kumasını kabullenmesini değil, aynı zamanda o kadına kendi elleriyle hizmet etmesini de bekliyordu. Zehra'nın yorgun gözlerinden yıllardır içine attığı suskunluğun yaşları sessizce sicim gibi süzülmeye başladı. Ancak o ağlayarak yere yığılmak veya feryat etmek yerine içinden yükselen tarifsiz bir acıyla yavaşça doğruldu. Çamur olmuş ellerini belindeki dokuma önlüğüne silerken karşısındaki üçlüye, kocasına, kayınvalidesine ve evini gasp eden o kadına uzun uzun baktı. İlk kez gözlerinde her zamanki boyun eğiş değil, derin bir kırgınlığın verdiği karanlık ve ürkütücü bir ateş yanıyordu. Tek bir kelime dahi etmeden, Kadir'in ve Asiye'nin yanından bir gölge gibi sıyrılarak, konağın karanlık ahşap kapısından içeri girdi. Ahşap merdivenleri hızlı adımlarla çıkarken, kulaklarında kocasının o soğuk, acımasız emri defalarca çınlıyordu. Büyük misafir odasına yönelmek yerine doğrudan Kadir'le yıllarını geçirdiği kendi yatak odasına girdi. Zihninde fırtınalar kopuyor, onca yıllık sadakatini bu kadar kolay teslim edip etmeyeceğini sorguluyordu. Odanın ağır kapısını hızla kapatıp kilitledi ve köşede duran, çeyizleriyle geldiği o eski ceviz sandığının önüne çöktü. Titreyen elleriyle sandığın ağır kapağını araladı. En dibinde annesinden kalan işlemeli bir mendilin içine sardığı o paslı, ağır demir anahtarı çıkardı. Yıllardır kimsenin bilmediği, kocasının ve Cemile Hanım'ın bile varlığından haberdar olmadığı o mühürlü odayı açmanın vakti gelip çatmıştı. Artık bu konakta dengeleri sonsuza dek değiştirecek o sırrı gün yüzüne çıkarmaktan başka çaresi kalmamıştı. Zehra, kilitli kapının ardında, elindeki paslı anahtarı göğsüne bastırarak derin bir nefes aldı. Soğuk demirin avucuna batan hissi, kalbindeki sızıyı bastırıyor, ona yıllardır unuttuğu bir cesaret veriyordu. Annesinin, "Kızım, bu evin temeli senin hakkındır. Gün gelir lazım olursa bu kapıyı aç," diyerek emanet ettiği o ağır anahtara bakarken gözyaşlarını sildi. Usulca ayağa kalktı. Ahşap yatak odasının kapısındaki kilidi sessizce çevirip araladı. Konağın loş ve uzun üst kat koridorunda aşağıdan gelen Asiye'nin şımarık kahkahaları ve bitmek bilmeyen emirleri yankılanıyordu. Zehra, o zehirli seslere kulaklarını tıkayarak koridorun en dip, en karanlık köşesine doğru sessiz ama kararlı adımlarla yürümeye başladı. Koridorun sonunda ailenin yıllardır kullanmadığı, önüne eski kilimlerin yığıldığı, örümcek ağlarıyla kaplı o ağır meşe kapının önünde durdu. Konaktakilerin sıradan bir ardiye sanıp yıllardır yüzüne bile bakmadığı bu kapı, aslında Zehra'nın kimseye söylemediği en büyük güvencesiydi. Titreyen elleriyle kapının kolunu tuttu, derin bir yutkunmayla kendini hazırladı. Paslı ve ağır demir anahtarı, yılların tozuyla dolmuş olan büyük kilide yerleştirip
bütün gücüyle çevirdi. Kilit, koridorun sessizliğini bıçak gibi kesen tok bir tık sesiyle açıldı. Zehra, menteşeleri acı bir gıcırtıyla inleyen ağır kapıyı omuz vererek itti ve yıllardır güneş yüzü görmemiş Holoş, rutubet kokulu odadan içeriye adımını attı. İçerisi oldukça karanlıktı. Yalnızca tahta panjurların arasından sızan ince bir güneş ışığı odanın ortasını aydınlatıyordu. Işığın tam düştüğü yerde, üzeri solmuş bordo bir kadife örtüyle kapatılmış, ceviz ağacından oyma devasa bir sandık duruyordu. Zehra, yıllardır saklanan hakikatin tam karşısında dururken, kalbi yerinden çıkacakmış gibi şiddetle çarpıyordu. Zehra, yavaşça uzanıp sandığın üzerindeki tozlu bordo kadife örtüyü tek hamlede yere sıyırdı. Eski sandığın ağır kapağını iki eliyle kavrayıp geriye doğru açtığında, içeriden yükselen o eski kağıt ve naftalin kokusu yüzüne çarptı. Sandığın dibinde, eski bir Kur'an-ı Kerim'in hemen altında, üzeri kırmızı mumla mühürlenmiş sararmış bir zarf ve kalın bir tapu senedi yatıyordu. Zehra, kayınpederinin ölüm döşeğinde sadece ona teslim ettiği o mühürlü kağıtları, elleri titreyerek gün yüzüne çıkardı. Bu belgeler, yıllar önce Kadir'in babasının büyük borçlar yüzünden konağı kaybetmek üzereyken, Zehra'nın babasının tarlalarını satarak konağı kurtardığını ve tapunun gizlice Zehra'nın üzerine yapıldığını kanıtlıyordu. Konağın asıl sahibi, yıllardır hizmetçi gibi ezilen Zehra'dan başkası değildi. O sırada konağın alt katındaki geniş ve gösterişli başodada bambaşka bir hava esiyordu. Asiye, odanın en baş köşesindeki sedire yayılmış, elindeki gümüş aynadan makyajını tazelerken kibrinden ödün vermiyordu. Kadir ise hemen karşısındaki ahşap sandalyede suçlulukla iki büklüm oturmuş, yeni karısının şikayetlerini ve bitmek bilmeyen isteklerini sessizce dinliyordu. Başodanın kapısı usulca aralandı ve Cemile Hanım elinde gümüş bir tepsiyle dumanı tüten çayları taşıyarak içeri girdi. Yaşlı kadın, yılların emeği olan ilk gelinini bir kenara atmanın utancını çoktan unutmuş, yeni ve gösterişli kumasının gözüne girmek için yapmacık bir tebessümle çayları servis etmeye başlamıştı. Tam o an, başodanın oymalı ağır ahşap kapıları büyük bir gürültüyle, adeta duvara çarparak ardına kadar açıldı. İçerideki üçlü irkilerek kapıya dönerken, Zehra eşikte bir dağ gibi dikilmişti. Bir elinde o kırmızı mumlu eski zarfı, diğer elinde konağın asıl tapusunu sıkıca tutuyordu. Gözlerindeki o boyun eğen gelin gitmiş, yerine yılların hesabını sormaya gelen, adalet arayan bir kadın gelmişti. "Şimdi herkes sussun, çünkü artık hesap vakti geldi," dedi buz gibi bir sesle. Zehra'nın gür ve kararlı sesi başodanın yüksek ahşap tavanında yankılanırken, odadaki herkes sanki olduğu yerde buz kesmişti. Kapı eşiğinde mağrur bir dağ gibi dikilen Zehra'nın elinde sıkıca tuttuğu sararmış kağıtlar, odadaki titrek ışıkta adeta alev alev yanıyordu. Kibrinden yanına varılmayan Asiye bile sedirde doğrulmuş, yüzündeki o alaycı gülümsemeyi silerek bu beklenmedik cesaret gösterisine anlam vermeye çalışıyordu. Cemile Hanım'ın yaşlı elleri şiddetle titremeye başladı ve taşıdığı gümüş tepsi büyük bir gürültüyle elinden kayıp ahşap zemine çakıldı. İnce, belli çay bardakları paramparça olurken dumanı tüten sıcak çay etrafa saçıldı. Ama odadaki hiç kimse bu gürültüye aldırış bile etmedi. Yaşlı kadının korku dolu gözleri sadece Zehra'nın elindeki o kırmızı mumlu zarfa kilitlenmişti. Rahmetli kocasının yıllarca sakladığı o büyük sırrı anında tanımıştı. Asiye, şaşkınlığını çabuk üzerinden atarak kibrini tekrar kuşandı ve oturduğu oymalı sedirden küstahça ayağa kalktı. Omuzlarını dikleştirip Zehra'ya doğru yürürken, boyalı dudaklarında yine o sinir bozucu, iğneleyici tebessüm belirmişti.
Elindeki o eski paçavralarla bizi korkutacağını mı sanıyorsun sığıntı kadın? Artık buranın yegane hanımı benim, diyerek Zehra'nın üzerine doğru pervasızca bir adım attı. Kadir, karısının gözlerindeki o korkusuz ve yabancı ifadeyi görünce oturduğu ahşap sandalyeden yavaşça doğruldu. Yüzü kül gibi bembeyaz olmuştu. Sanki nefes alamıyor, göğsüne ağır bir taş oturmuş gibi hissediyordu. Yutkunarak hızla Asiye'nin önüne geçti. Titreyen ellerini Zehra'ya doğru uzatarak, "Zehra, nedir o elindeki babamın mührünü taşıyan kağıtlar?" diye sordu. Sesi suçluluk ve derin bir korkuyla çatallanmıştı. Zehra, hiçbir tereddüt göstermeden odanın ortasına kadar kendinden emin adımlarla yürüdü ve elindeki kalın tapu senedini alçak ahşap masanın üzerine sertçe çarptı. Bu konak yıllar önce babanın büyük borçları yüzünden satılacaktı. Benim zavallı babam kendi tarlalarını satıp sizi o çukurdan kurtardı, dediğinde sesi odayı inletiyordu. Gözlerini Kadir'in korku dolu gözlerine dikerek, "Babam da bu iyiliğe karşılık konağın tapusunu bana verdi. Burası benim evim," diye haykırdı. Bu sarsıcı gerçeğin ağırlığı baş odaya bir yıldırım gibi düşerken, Kadir dizlerinin bağının çözüldüğünü hissederek yavaşça sandalyeye geri yığıldı. Üzerine kuma getirdiği, yıllarca bu evde bir hizmetçi gibi ezdiği kadının aslında başını soktuğu bu koca konağın tek sahibi olduğunu büyük bir utançla yeni anlıyordu. Yüzünü nasırlı ellerinin arasına saklayarak derin bir yıkım içinde sessizliğe gömüldü. Artık karısına karşı sığınacak hiçbir bahanesi kalmamıştı. Zehra, yılların ezilmişliğini söküp atmanın verdiği gururla ahşap kapıyı işaret ederek, "Akşama kadar pılınızı, pırtınızı toplayıp evimden defolun," dedi. Tam o esnada Asiye, kocasının bu çaresizliğini görerek kahkahalarla gülmeye başladı ve ellerini usulca kendi karnına götürdü. Zehra'nın gözlerine alayla bakarak, "Beni bu evden öyle kolay kovamazsın. Çünkü ben bu koca konağın asıl varisine, Kadir'in erkek evladına hamileyim," dediğinde tüm dengeler yeniden sarsıldı. Asiye'nin karnını tutarak attığı kahkaha, baş odanın ağır havasında çınlarken, Kadir'in gözlerinde anlık bir umut ışığı parladı. Ama hemen ardından Zehra'nın dik duruşuna çarparak yerini derin bir utanca bıraktı. Yıllardır evlat hasreti çeken bu adam, şimdi kendi ihanetinin meyvesiyle karısının haklı isyanı arasında çaresizce sıkışıp kalmıştı. Cemile Hanım, duyduğu bebek haberiyle oturduğu yerde irkildi ve titreyen ellerini sevinçle göğsüne bastırdı. Ancak gözü masanın üzerinde duran kırmızı mumlu tapu senedine kaydığında, doğacak torununun koca bir konakta değil, sokak ortasında dünyaya gelme ihtimali yüreğine buz gibi bir korku saldı. Zehra, Asiye'nin kibrinden zerre etkilenmeden yavaşça masaya doğru eğildi ve tapuyu eline aldı. "O doğacak masum Sabi'nin hiçbir günahı yok ama onun varlığı sizin bana ettiğiniz zulmü ve bu konağın asıl sahibini değiştirmez," dedi buz gibi bir sesle. Kararı kesindi. Merhameti bu arsız ihanete kalkan olmayacaktı. Ertesi sabah güneş konağın taş avlusuna vururken Kadir elinde 2 ağır deri bavulla merdivenlerden ağır ağır iniyordu. Yıllarca hüküm sürdüğü bu evden kibrine yenik düşen Asiye ve sessizce gözyaşı döken annesi Cemile Hanım ile birlikte sığıntı gibi ayrılmak zorundaydı. Zehra onlara sadece alt köydeki dededen kalma eski virane kerpiç evi layık görmüştü. Kadir, Asiye ve Cemile Hanım köyün tozlu yolunda başları öne eğik bir şekilde yürürken yoldan geçen köylülerin kınayan fısıltıları yüzlerine çarpıyordu. Asiye'nin üzerindeki o parlak ve gösterişli ipek elbiseler, şimdi sürüklendiği sefaletin ve utancın içinde adeta komik ve acınası bir kostüme dönüşmüştü. Üçlü,
Altköy'deki o harabe kerpiç evin dökülen ahşap kapısından içeri adım attıklarında, geride bıraktıkları zenginliğin acısı yüreklerine alev gibi düştü. Kadir, tozlu odanın ortasında hamile karısına ve yaşlı annesine bakarken, haksız yere gözyaşı akıttırdığı Zehra'nın ahının bir ömür boyu yakasını bırakmayacağını artık çok iyi biliyordu. Zehra ise konağın ahşap geniş balkonuna çıkıp gökyüzüne bakarak derin ve huzurlu bir nefes aldı. Yıllarca sabrettiği çilelerin, yuttuğu zehirli sözlerin ardından ilahi adalet tecelli etmiş, gasp edilen yuvası artık gerçek sahibine teslim edilmişti. Sabah rüzgarı yüzünü okşarken dudaklarında ilk kez özgür ve gururlu bir tebessüm belirdi. Hikayemizin sonuna geldik. Bazen sabır en büyük silahımızdır. İlahi adalet ise hiç beklemediğiniz anda, hiç ummadığınız yerden tecelli eder. Bu ibretlik hikayeyi beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yeni hikayelerimizden haberdar olmak için hikaye kanalımıza tamamen ücretsiz abone olup zil bildirimini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.